Arkadaşlar bir derste daha beraberiz. Bugün size gene bir filkete işi öğreteceğim. Bunun örme tekniği diğer gösterdiğimden biraz daha farklı. Boncukların yan yana değil de bir aşağı bir yukarı durduğunu sağlayan bir teknik. Evet, şimdi bunun için öncelikle gerekli malzemelerimizi söyleyelim. 7 milim 7 milim boncuk. Bundan 120 tane gerekiyor. Ben rengarenk yapacağım. 6 milim de olur arkadaşlar. Ama 5 milim biraz küçük geliyor. Dilerseniz 5 milim de yapabilirsiniz. Ama bana göre biraz küçük geliyor. En uygunu bunun 7 milimdir. Onun dışında şöyle hazır derilerimiz var. Koton bu, aslında deri değil. Örülü bu. Böyle satılıyor bunlar. Bunu üstüne süsleme yapmak için kullanacağız. Onun üstüne de yine böyle değişik pullar koyacağız. Şu şekilde. Elimde şu anda bir model yok. O nedenle beraber yapıp bitireceğiz. Şöyle bunları da yine üst tarafta bir yerlere yerleştireceğim arkadaşlar. Onun dışında evet, bir firketeye ihtiyacımız var. Bunu eğer siz bulamazsanız şişi eğip firkete yapabilirsiniz, ama örgünüz bu firketeye de yaptığınız kadar düzgün olmayabilir. Bunun genişliğini söyleyeyim size. Şöyle, evet, 2 santim arkadaşlar. 2 santim çok uygun oluyor. Diğer türlü bu takıda verim alamıyorsunuz. Bunları denedim ben. O nedenle söylüyorum. Evet. Şimdi bunun dışında bir tane de düğmemiz, sarı ipimiz. Daha farklı renk ip de kullanabilirsiniz. Nasılsa altta her türlü boncuk olacağı için farklı bir ip de kullanabilirsiniz dikerken. Evet. Onun dışında yine bir tığımız. Ben bunu 2 numara tığla öreceğim. Evet. İpimiz kroşe ip. Altın başağın. Bu 14-8. Bu ipin numarası arkadaşlar. Kroşe ipin bir özelliği var. Zincirli ip diye geçiyor. Birbirini örerken dağılmıyor. Evet, bu ip önemli. Yani takıyı gösteren biraz da ip oluyor arkadaşlar. Herhangi bir iple zor oluyor bu. Olmaz mı? Tabii ki olur. Kroşe ipi bulamazsanız başka türlü bir ip de kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kroşe, altın başağın kroşe ipi. Evet, bu kalınlıktaki bir ipi dediğim gibi 2 numara 1,75 milim kalınlığında tığla örebilirsiniz. Evet, şimdi ilk yapacağımız iş 120 tane karışık olarak ben ipimi, boncuklarımı dizdim. Evet, ve şimdi örmeye başlayacağım. Bunun dediğim gibi tekniği biraz farklı. Evet, şaşırmadan örmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tanesini alıyoruz. Burada biraz ip bırakalım. Şu uç kısımda ip bırakalım. Neden? Oraya bir kapama, bir ilik, bir şey öreceksek ekleme yapmamak adına böyle bir ip bırakıyorum buradan. Evet. Veya yani orada yapacağım işe göre kalsın diyorum. Belki kullanmam, ama şimdilik böyle bir şey bıraktım. İp biraz, ne kadar? İşte şöyle 1 metreye yakın bir ip bıraktım. Evet arkadaşlar, bir tane boncuk alıyorum böyle ve bu boncuğu buraya böyle bağlıyorum. Önce bağlıyorum boncukla beraber. İpi şuraya şu şekilde bağlıyorum. En kolay ben böyle yapıyorum. Size de kolay yapabildiğim yolları öğretmeye çalışıyorum. Sonra uç tarafında genelde arkadaşlar şunu yapalım. Ee, Firketenin neresinde örüyorsanız hep orada olmaya çalışın. Yani şurada örüyorsanız hep burada örmeye çalışın. Burada örüyorsanız burada örmeye çalışın. Tabii ki bunların genişliği hep aynı, ama gene de arada oynama yapabiliyor. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra
Ve firketeyi açık kısmını aşağı doğru bırakalım. Çünkü yukarıda toplayacak olursak bazı arkadaşlarımız yukarıda topluyorlar. Buraya sığmıyor. O nedenle aşağıya ördükçe aşağı doğru akıp gelsin. Evet, şimdi bunu başlıyorum örmeye. Evet, şöyle yaptım. Buradan giriyorum, bakın bunu bağladıktan sonra şu aradan giriyorum. Bunu buradan çektim. Şöyle alıyorum. Bu. Bunu bıraktım. Yine arkadan öne geldim. Şöyle döndürdüm tığımı. Buraya bir boncuk yerleştiriyorum. Boncuklar hep yan yana gelecek bu şekilde. Evet, bunu aldım. Çekiyorum. Şuradan girdim. Şöyle ve ikisini çektim, bitirdim. Şimdi arkadaşlar bu ipe siyah belki, evet, ama bu modeli de gösteren siyah ip. O nedenle sizi cezbedebilmesi için bu videoyu çekerken başka ip kullandığımda videoyu seyretmeyebiliyorsunuz. O nedenle ben siyah ip kullandım. Biraz daha yakından çekmeye çalışıyoruz. Yapacağınızı düşünüyorum. Yoksa bu kadar teknikleri öğrenmeyip geçebiliyorsunuz. Evet, şimdi bunu böyle bıraktım. Bakın, arkadan getirdim, yerleştirdim. Yavaşça çekiyorum ilmeği, küçültüyorum, döndürdüm. Geldim, bunu burada aldım. Şimdi olay burada arkadaşlar. Püf noktamız burada. Normalde tığ işi yaparken gelip bunu alıyorduk. Değil mi? Geliyorduk. Şunu alıp ikisini çekiyorduk öbürkünde. Ama bunu böyle yapmayacağız. Şunu yapıyoruz. Şu arkadakini alıyoruz, şunu. Ve şuradan çekip ikisini birden şöyle yerleştiriyorum. Şimdi buradan girdim. Döndürdüm. Boncuğu yerleştirdim. Çekiyorum. Bunda sıkıntı yok. Hemen ilkini alıyoruz. Şu ikisini birden alıyorum. Bunu böyle bıraktım. Arkadan getirdim. Çektim. Şu. Ve bu şöyle. Bir tane ilmek aldım. Şimdi bu mavi boncuk değil, yeşilin ipini alıyorum buradan. Şuradan yeşilin ipini alıyorum. Çektim. Aldım. Şimdi gene bıraktım. Buraya yerleştirdim. Döndürdüm. Boncuğumu yerleştirdim. Çekiyorum. Dediğim gibi burada sıkıntı yok. Bunu giriyoruz. Şuna girdim. İkisini birden çekiyorum. Bunu böyle bıraktıktan sonra giriyorum buraya. Çevirdim. Bir tane alıyoruz önce. Sonra bu moru koymuştum ama moru değil. Bir öncekini alıyorum. Şu. Bakın burada sırada normalde şu var, bu var. Değil mi? Ben ikinciyi alıyorum. Evet, şuradan tekrar çekiyorum. Şimdi ne dedik? Hep aynı yerde olalım örerken. Buradayken şöyle çektim. Girdim. Çevirdim. Çevirdikten sonra boncuğumu koyuyorum. Koyduk boncuğumuzu. Çekiyorum. Şu.
Bunların hepsi tahta boncuk bu arada. Evet, şuradan buraya girdim. Çekiyorum. İkisini birden. Şimdi böyle aldım. Buradan bıraktım, girdim. Şu giriyorum. Buraya geldiğimde işte bu alttakini alıyorum. Yani şöyle bakın. Normalde mavi var ama maviyi almıyorum. Moru alıyorum. Şurada bakın. İkinci bir alttakini alıyorum. Şu çektim. Evet. Şimdi burada da bu sıkıştırdıktan sonra giriyorum buraya. Döndür. Boncuğumuzu koyalım. Çekiyoruz. Burada sıkıntı yok. Burada ilkini alıyoruz. Çektim. Evet. Şimdi buradayım. Buraya giriyorum. Döndürdüm. Çektim bir tane. Ve gelip ikinciyi buluyorum buradan. Alttan. Yani ilk. Bu bir, bu ikinci. Şuradan çektim. Çıkmadı. Şu. Tekrar gösteriyorum. İş çok güzel oluyor bunu yaptığımız zaman. Evet. Şaşırmadan. Evet. Şimdi buradan çektim. Yine buraya girdim. Şöyle döndürüyorum. Şu. Bunda bir sıkıntı yok. Aynısı çünkü. Çekiyorum. İkisini birden. Şimdi bıraktım. Geldim buraya girdim. Çevirdim. Döndür. Burada olay boncuğa girerken alttaki boncuğu alıyoruz. Bir. Bakın şunu almıyorum. Bunu alıyoruz. Şunu. Evet. Çekiyorum. Bir sonra da kırmızıyı alacağım. Evet. Şimdi bunu koydum. Girdim altına. Çevirdim. Boncuğumuzu yerleştirdik. Şöyle çekiyorum. Burada dediğim gibi sıkıntı yok. Hemen ilkini alıyoruz. Şuna çektim. İkisini birden. Evet. Şu. Buraya döndürdüm. Buraya girdim. Şimdi bakın burada krem var ama kremi almıyorum ben. Kırmızıyı alıyorum buradan altına. Püf noktası bu arkadaşlar bunun. Buradan giriyorum. Kırmızıyı ben kremi bir sonraki sırada öreceğim. Evet şu. Girdim. Döndürüyorum. Boncuğumu koyuyorum. Bir tane aldım. Dediğim gibi burada sıkıntı yok. Şu. Buradan. Ve ikisini birden çekiyorum. Evet, olay bu şekilde devam ediyor. Üstünü yine beraber yapalım. Evet, şu anda bu şekle geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağılı yukarılı duruyor boncuklar. Hepsi bir sırada değil. İşte bir kısmı aşağıda, bir kısmı yukarıda duruyor şu şekilde. Bu tamamen bizim örme tekniğimizden kaynaklanıyor. İşte aralarda yanlış yapmamak lazım. Hemen ele veriyor bize. Evet, şimdi bu bittikten sonra bunu çıkartıyoruz şuradan. Şöyle. Ve buraya tığımızı yine yerleştiriyoruz. Ve bunu toplamaya başlayacağız. Toplarken şöyle geçiyorum. Şu bir, iki. Ben böyle yapıyorum. Şunu böyle şu şekilde çok sıkmadan bakın bir, iki. Şuna giriyorum. Çok sıkmadan, asla sıkmadan.
Şu bütün ilmeklerimizi böyle toplayacağız. Bunu giriyorum. İkisini birden çekiyorum. Girip ikisini birden çekiyorum. Şu. Ama çok kasmayacağız. Yani zaten üstüne başka işler de yapacağız. Eğer tam yuvarlak olmazsa onu elimizle yedirerek yuvarlak haline getiririz. Şu şekilde böyle gidiyorum. Sonra üstüne bir kat daha öreceğiz. Şöyle duracak. Şu şekilde. Evet, ben bunu toparlayıp üst katını beraber yapalım yine. Şimdi bunu topladık hepsini. Gördüğünüz gibi kesinlikle çok kasmayacağız. Yani bunu toplarken elimizin aynı düzende olması gerekiyor. Şimdi geri dönüyorum. Buradan bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Ama onu şöyle örüyorum. Buraya bir tane alıyorum şöyle. Üstünü de alıyorum. Buradan içine veya şu gözüken yerlere de girebilirim. Şuradan 2 seferde çıkıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Araya kesinlikle ilmek yok. Alıyorum. Şu ve bu. Bu şekilde şuradan girdim. Bakın ikisine girdim. Bu ve bu. Tekrar yapalım. Bir tane üstüne sardım ve şuradan giriyorum bak. Şöyle. Buradan çek. 2 seferde çık. 1 ve 2. Üstüne dola. Geliyorum şuradan. İkisine gir. Çekiyorum. 1 2. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım yine. İkinci sıramızı ördük bu şekilde. Şimdi bakalım bu örgü olan koton ipimize şunu böyle tam denk geliyor mu? Evet, şu şekilde bunu yerleştirip dikeceğim. Şöyle denk geliyor. Eğer biraz daha kalın olursa arkadaşlar bir sıra daha örmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi düz tarafı kabarık olan bölüm oluyor. Şöyle kabarık olan bölümü. Bir de şöyle çevireyim. Bakın arka tarafında örgü oturmuyor. Görüyorsunuz, yuvarlak. Ama bunu üstüne diktikten sonra bir sıkıntı olmayabilir. Onu denemedim. Düz tarafından yani yapmaya çalışın. Şurası düz taraf olarak kabul ediyorum. Şimdi şöyle bir sıra daha geçeceğiz arkadaşlar. O biraz daha tokluk verecek bitim noktasına. Bitim sırasına diyeyim. Şuradan giriyorum. Bunu da hiç kesinlikle çekmeden öreceğiz. Şöyle dallar ayrıldı, bir dakika. Buradan hemen yanına giriyorum. Şu çektim ve gene ikisini bir çekiyorum. Şu. Bakın. Buraya giriyorum. Şuna. İkisini birden. Girdim. Bunu çekiyorum. Ve bunu buradan çekiyorum. Hiç ilmek yok. Buraya giriyorum. Çektim. İkisini bir. Şu. Buradan. Şöyle. Şu. Bakın tekrar yapalım. Bu yan duruyor. Şöyle giriyorum. Buradan çektim. Ve bu ilmeği de aldım. Bakın şu şekilde buraya bir kalınlık veriyorum. Daha düzgün duruyor orası.
tekrar şunu yapıyorum. İyi öğrenin diye. Bir de şimdi siyah hani görmüyorum diyebilirsiniz ama büyük ekranda gayet net gözüküyor. Şuradan giriyorum. Çektim. Ve ikisini birden. Bu artık son sıra bizim. Ve ikisini birden. Yani ikisi dediğim şu. Buradan geliyorsun ve tek şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bu. Buradan çekip çıkıyoruz. Bu şekilde bakın şu kısmı toparladı. Daha düzgün duruyor. Bir tane daha yapalım. Buradan. Ben hemen hemen filketeyle yaptığım bütün işleri bunu uyguluyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Şu. Buraya girdim. Şöyle üstten bakın. Şöyle. Çekiyorum. Ve buradan çıkıyorum. Bu kadar. Böyle devam ediyorum. Bunu da çok çekmeden yapıyorsunuz. O da çok önemli. Evet. Evet, sonuna yaklaşıyorum. Şimdi şu tekrar yapalım. Buraya girdim. Çekiyorum. İkisini birden. Şurada iki ip var. Bakın bu önemli. Tekrar. Bu bittikten sonra kroşe iple işimiz bitmiş oluyor. Şimdi üzerinde süslemeler yapacağız. Şimdi şunu böyle çekelim ve buradan keselim bunu. Yok edelim ipimizi. Bitti çünkü. Buradan ve arkasında şöyle bir şekilde bunu saklayalım. Şöyle döndürerek şöyle biraz bu şekilde bunu yürüttüm. Evet, zaten dikileceği için bunu da buradan kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Bakın şu kısmına dikkat edin. Şöyle. Eğer siz bunu normal bir şekilde örseydiniz bu görüntüyü elde edemezdiniz. Evet, bunun böyle iki katmış gibi durma sebebi benim bir önceki boncuğu alarak yukarı çekmem oluyor. Evet, bu da ayrı bir teknik. Şimdi gelelim bunu yerleştirelim. Şöyle koyacağım. Bunun burasını ben bir diktim arkadaşlar, sıkı sıkıya açılmasın diye. Şu kısmına böyle üçünü birden şöyle dikiyorum. Şu şekilde. Evet, bunu yaptıktan sonra şöyle çeviriyorum. Evet, şurada olur. Burnunun belli böyle aralıklarda tutturacağım. Şuradan giriyorum. Bunları tuttururken de buraya düğme dikeceğim de onun için biraz ilerleyeyim. Şuradan şöyle geçeyim. Ya da belli olmasın. Şöyle gireyim. Buradan arkadaşlar şöyle hafiften hani içinden şöyle yukarı ilerleyelim şöyle. Hani çok belli olmasın iplerimiz diye. Buradayken bir tane pul koyacağım ben. Şu pulu koyacağım. Üzerinde biraz parlasın. Şöyle yerleştirdim. Yine buraya dönüyorum. Bakın arkasından belli olmasın. İlerliyorum böyle birazcık iğnemden.
Ta şuraya geliyorum. Şöyle içinden şu, bakın belli olmuyor artık. Dönüyorum. Bir tane daha pul koyacağım buraya. Şu. Böyle böyle. İsterseniz koymayabilirsiniz. Yani. Evet. Buradan ilerliyorum. Bir tane daha. Yani belli aralıklarla pulları koyarak gidiyorum böyle. Bu şekilde tutturarak gideceğim. Evet, şimdi sonuna geldim. Buradayken yine daha kesmeden ipimi burayı güzel bir sağlamlaştırıyorum. Şu kısmı güzel böyle tutturuyorum, açılmasın örgü diye. Ee, Sonra da buraya dikeceğim onu. Şimdi buradan keselim. Şu şekilde. Evet. Şöyle yedirerek bunu buraya şu şekilde dikelim. Ve aynı bu noktadayken yok, düğmeyi dikelim diyecektim ama düğme tabi burada olması gerekiyor. Buraya ilik yapacağız. Şimdi siz bu pulları isterseniz koymayabilirsiniz. Ben biraz daha süslü olsun istedim. Yani direkt bunu koton örgü ipimizi böyle buraya tutturabilirsiniz. Değişik başka bir şey, ufak ufak boncuklar koyabilirsiniz benim yaptığım gibi. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar döneceğim şimdi. Evet, burası kafi. Bu kısma düğmemizi dikeceğiz böyle. Buraya da o düğmeye göre bir ilik yapacağız şu şekilde. Önce iliği yapalım. Gene buraya geliyorum. Şuradan bir şöyle bir sıra böyle gidiyorum ben. Zincir çekiyorum yani. Şöyle buraya tutturuyorum. Şimdi bunu yapabilirsem, ipim yeterse şöyle bir sıra daha geçiyorum. Evet. Bir tane daha yapıp iğneyle sıkı sıkıya dikeceğim onu. Evet. Şu yeter bu kadar. Bunu döndürelim. Şöyle. Ya etamin iğnesiyle şöyle ya da tığla da yapabilirsiniz yine. Tabii balmumuz yanımızda. Her zaman. Evet. Şimdi bunu buraya geçirip güzel dikelim böyle. Evet.
Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da keselim. Birazcık ilerleteyim. Şu. Bunu da keselim. Evet. Şimdi düğmemi dikeceğim. Onu da yine kroşe iple dikiyorum. Üstünde böyle siyahlık olsun azıcık. Şimdi buradan dikiyoruz bunu. Burada göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Biraz zor geçiyor. Tabii koton olduğu için. Evet. Buraya geldikten sonra şu düğmenin arkasına biraz böyle bir ip sarın ki yukarıda dursun. Daha rahat ilik geçsin buraya. Evet. Bu şekilde bunu da buradan bitiriyoruz. Evet. Biraz ilerleyeyim. Evet. Kesiyoruz. Bu da bitti. Şu şekilde. Evet. Böylece kolyemizi tamamladık. Tam bir boyun oldu bu. İsterseniz yarım yapıp buraya uzatma koyabilirsiniz. Evet ama ben tam seviyorum. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir çalışma oldu. Bir dahaki derste görüşmek üzere.